Merhabalar herkese. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz motifin anlatımını yapacağım. Oldukça kolay bir motif zaten. Sadece renklerle farklı bir şekil veriyoruz. Şu şekilde ekleyerek de yatak örtüsü, koltuk şalı ya da normal şal farklı ipler kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi ben birkaç motifi yaptım. Ekledim birkaç tanesini. Önce bu şekilde tek bir yerden ekleyerek yan yana ne yapacaksanız onun uzunluğuna göre yapacaksınız. Ya da sırayla ekleye de gidebilirsiniz. Sonra diğer motifleri de aynı şekilde şöyle, şurada bir tane daha motifim var. Şöyle şu şekilde ekleyerek zikzaklar oluşturuyoruz renklerle. Şimdi önce motifin anlatımını geçelim. Bunun için şöyle 4 tane renk kullandım ben. Tabi renk tercihlerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kartopu'nun Fine Croquet markası. 2 numara tığ kullanıyorum. Sarı ile başlayalım. Evet, 7 tane zincir çekerek başlıyoruz önce. Şu makasımızı da alalım şuradan. Biraz fazla ip kesmeli bir model ama görünüşü güzel oluyor. Önce 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan sıkıştıralım. Şimdi ilk zincirin içine batarak ortada küçük bir yuvarlak oluşturduk. Birleştirdiğimiz yerden 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığın başını doluyoruz. Bu oluşturduğumuz küçük halkanın içine batarak 3 tane yan yana üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doluyorum. Önce bir kez alıyorum, bir ilmeği alıyorum, sonra 2 ilmek, sonra tekrar 2 ilmek ve 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi burası zincirle birlikte 3 tane trabzan oldu. 3 tane zincir çektik. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yapalım. 2 3 1 2 3 zincir, tekrar şu ipimizi de trabzanların arasında yürüterek sağlamlaştırıyoruz. Evet, 2 3 1 2 3 zincir, tekrar 3 trabzan daha yapalım. 1 2 3 1 2 3 zincir. Şimdi burada 3 tane zincirle yukarı çıkmıştık. Tam onun tepesine batarak şu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi ipimizi buradan şu sıradaki ilk boşluğa kadar ilerleteceğiz. İp taşıma tekniği dediğimiz teknikle şu şekilde, gizli yürütme de deniyor buna. Boşluğun içine geliyorum ve 1 2 3 tane tekrar zincir çekiyoruz. Bu birinci trabzanımız. Şimdi boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 2 oldu. 3 1 2 2 tane zincir çektim. Tekrar aynı boşluğun içine 3 trabzan daha yapacağız. Aynı boşluğa yapıyoruz. 2 3. Buralar köşelerimiz olacak. Tekrar 2 zincir, tığın başını doladık. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Yine aynı şekilde buraya da 3 trabzan, 3 zincir ve tekrar 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 3 1 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 1
2, 3. İkinci köşemiz. 1, 2 zincir. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3 trabzan. Tekrar 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 tane daha trabzan yapalım. Evet, üçüncü köşeyi de oluşturduk. Şimdi yine 2 tane zincir, tığın başını doladık. Son boşluğa içine giriyoruz. 1, 2, 3, 1, 2 zincir, tekrar 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 2 zincir. Şimdi geliyoruz, buradaki ilk 3 tane zincir çekmiştik. Trabzan yerine tepesine geliyoruz ve birleştiriyoruz. Evet, 4 köşeli küçük bir motif elde etmiş olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Şimdi bu ipleri en son yapıyorum o işlemi. Şu motifin arkasını çevirerek şu şekilde gizleyeceğiz. Birkaç ilmek ileriye taşıyacağız. Şimdi bir tane de şöyle alttan alalım. Yani hemen kesmeyelim. Çünkü sağlam olmaz. Çıkar aralardan. Ve kesebiliriz. Şimdi normalde hepsini yaptıktan sonra en son bunlarla uğraşıyorum ama şu anda kesmemizde fayda var. Evet, 4 köşeli ilk motifi yaptık şimdi. Şimdi bir diğer rengimize geçeceğiz. Sarıyı bırakıyorum. Şu renkle dolanmıştık. Aynı sırayı takip ediyoruz. Tabii önce sarı, sonra turuncu, kahve ve bordo şeklinde. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bir tane zincir çekiyorum buraya. Şöyle sıkıştıralım. İlmeği de büyütelim ve herhangi bir köşemizden şu üçlü trabzanların arasından giriyorum. İlmeği buradan geçiriyoruz. Ve hemen 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tığın başını doluyoruz. Aynı boşluğun içine şu ipimizi de araya alarak şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi zincirle birlikte 2 oldu. Tekrar batıyorum. Yine ipi arkada sıkıştırıyorum. 3. Şimdi artık yürütmeyeceğiz. 2 tane zincir. Bir sonraki boşluğun içine geliyoruz. Yine 3 tane trabzan. 2, 3. 2 zincir. Şimdi bu diğer köşeye geldik. Köşenin içine giriyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum şimdi köşede. 3 zincir. Aynı boşluğun içine, köşenin içine tekrar 3 trabzan daha yapıyoruz. 2 ve 3. Evet, şu köşeden başladık. Bir tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi buradaki köşeye ikişer tane üçerli trabzan yaptık. Şu köşeye kadar aynı şekilde ilerliyoruz. 3 köşeyi kullanıyoruz diğer renklere geçtiğimizde. Dördüncü köşeye hiçbir işlem yapmıyoruz. 2, 3, tekrar 2 zincir, diğer köşemize geldik. 1,
2, 3. Evet, buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. Şu tarafa hiçbir işlem yapmadan buradan geri dönüyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip geri dönüyorum. Tığın başını doladım. Hemen ilk boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. Aralarımız 2 zincir. Bir sonraki boşluğa girdik şimdi. 1, 2, 3. Tekrar 2 zincir. Köşeye geldim. Köşe dediğim 2 tane üçerli trabzan yaptığım yer. Yani şurayı yaparken tek köşemiz var aslında. Şu köşelerde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece 3 tane trabzan yaptık. Burada önce 3 trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan. 2, 3. Şimdi devam ediyoruz bu tarafa doğru. 2 zincir. 1, 2, 3. 2 zincir. Bir sonraki boşluğa geldik. 1, 2, 3. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şurada 3 tane daha trabzanım var. Son trabzanın üzerine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekelim. Burada ipimizi keseceğiz ama kesmeden önce bir zincir çekiyorum. Buranın üzerine doğru boşluğun içine batarak şöyle sık iğne yapıyorum. Oradan ipi kesmiyoruz. Alttaki trabzanın da sondaki trabzanın tepesine giriyoruz. Şu şekilde kapatıp yine bir zincir şimdi kesebiliriz. 2 sıra yapmış olduk. Bu aslında örerken alacaksınız. Tamamen kendi tercihinize göre renk renk de yapabilirsiniz. Ben böyle ikişer sıra yaptım. Son sırayı bir tane yaptım. Şimdi şu şurada kaldı ipimiz şimdi. Şurada bitirmiştik. Şu ipi şuradan yürütmek için böyle bir şey yapıyorum. Üstten kestiğimizde yürütmesi biraz zor olacak. Evet, motif çok kolay. Tek oyalayıcı tarafı bu ipleri gizlemek. Şimdi bunu keselim. Şurayı zaten sıkıştırmıştık birleştirince. İsterseniz biraz daha onu da yürütebilirsiniz. Evet, ikinci sıramız tamam. Şimdi şu sütlü kahveye geçelim. İki sırada aynı şekilde diğer renkle yapacağız. Yine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada bitirmiştik. Şöyle geldik. Aşağı doğru sık iğne yaptık. İpimizi burada kesmiştik. Buradan tekrar takacağız. Tığımızı şu ilk sık iğne yaptık. Buraya oranın üzerine geçirelim. Evet, biraz sert yapmışım. Şuraya geçirelim. Şimdi ilmeğimizi alıyoruz. Geçirdik. Yine 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladık. Şimdi ilk boşluğun içine şu arkadaki ipi de sıkıştırarak arkada şöyle 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincir birinci trabzanımızı oluşturuyor her defasında. Evet, 3 tane trabzan, 2 zincir, boşluklara üçer tane trabzan yaparak ilerliyoruz. 2, 3, 2 zincir, tekrar
Gördüğünüz gibi motifin hiçbir zor bir yanı yok. Hiç zor bir yanı yok diyecektim. Yanlış söyledim. Evet. 2. Şimdi köşeye geldim. 3 tane zincir çekiyorum köşede. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 2 3. Şimdi diğer tarafa doğru yine 2 zincir çekiyoruz. Her boşluğa 3 tane trabzan yaparak iniyoruz. 2 zincir, 1 2 3, tekrar 2 zincir. Şimdi sonda burada 5 zincirle dönmüştük. Bu boşluğumuzun içine de batıyoruz. 1 2 3. Evet, bu tarafa hiç dolanmadık. Elimizde kare bir motif oluştu. Şimdi tekrar 5 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 zincir geri döndük. Bir sıra daha aynı işlemi aynı renkle devam ediyorum. 2 3 2 zincir, tekrar her boşluğa üçer tane trabzan yapalım. 2 3 2 zincir, 1 2 3. Evet, 2 zincir. Şimdi yine köşeye geldik. Köşelerde toplamda 6 trabzan yapıyoruz. Arada 3 tane zincir çekerek. Evet, 3. trabzanımızı da yaptık. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. 1 2 3. Döndük. Şimdi bu tarafa 2 zincir devam ediyoruz. Bu rengimizde 2 sıra kullandım. Bu motifi istediğiniz kadar da büyütebiliyorsunuz bu arada. İstediğiniz kadar büyütüp böyle farklı renk kombinasyonları yaparak yine aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Daha büyük parçalar olur. Evet, 1 2 3. Şimdi 2 zincir tekrar geliyoruz. En baştaki trabzanın tepesine 1 2 3 de çıkıyoruz. Şimdi yine şurada ipimize bir zincir çekip kesebilirsiniz aslında. Ama burada ipi gizlemek zor olduğu için ben şöyle bir işlem yapıyorum. Yine alt sırada yaptığım gibi 1 2, son alttaki son trabzanın da tepesine batıyorum. Şöyle çekip bir zincir çekiyorum. Çünkü burada ipi gizlemem ve sıkıştırmam daha kolay oluyor. Şimdi alttaki trabzanın üzerinden doğru batarak şöyle birkaç ilmek ipi taşıyacağız. Tabii bunları ben şimdi motifte gösteriyorum ama hepsini yaptıktan sonra bu işle uğraşabilirsiniz tek tek. Şimdi iplerimizi yine keselim, temiz görünsün. Evet. Diğer rengimizi de tamamladık. Şimdi bordoya geçiyorum. Bordoyu tek sıra yaptım. Bu tabi tamamen benim keyfi isteğime göre yapmış olduğum renk seçenekleri ve sıralama. Bordoyu da aynı şekilde bir sıra yapıyorum. Ekleme işlemine geçtiğimizde sarı rengi kullanıyorum tekrar. Evet, bir zincir çekiyoruz. Şimdi yine ekleyeceğimiz yer şurada bitirmiştik. Buradan ekleyeceğiz.
Tabii şöyle döndürmemiz gerekiyor. Yani ipi her eklediğimizde şu orta motifimizin düz yüzü bize bakacak. Hani şöyle eklemiyorum. Şuradan eklemiyorum çünkü ters yönü burası. Şuradan anlarsın. Sarı motife bakın, düz yüzü bize bakacak. Yine gelelim şuradaki trabzanın tepesine. Zincirimi çekmiştim. Buradan birleştiriyoruz. Ve hemen 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi boşluğun içine batıyorum, arkadaki ipi de sıkıştırarak buraya. Olmadı. Evet, şimdi oldu. 2 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 zincir, sonraki boşluğa. İşlemler aynı. Üç tane trabzan, 2 tane zincir, devam ediyoruz. 1 2 3, tekrar 2 zincir, 1 2 ve 3. 1 2 zincir. Şimdi köşeye geldik. 1 2 3. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı köşeye, boşluğun içine tekrar 3 tane daha yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çekerek diğer tarafa doğru döndük. 1, tek yapmamız gereken bu motif boyunca 3 trabzan, 2 zincir şeklinde ilerliyor. Sadece dediğim gibi köşede toplamda 6 trabzan yapıyoruz. Arada 3 zincir çekerek. Evet, 2 3 2 zincir, 1 2 3, tekrar 2 zincir, son boşluğa geldik. 1 2 3, bir tane zincir çekiyorum ve tekrar kesiyoruz ipimizi. Bu iple de işimiz bitti. Şimdi bunu yine şuradan trabzanların tepesinden batarak şöyle birkaç ilmek taşıyalım. Evet, şimdi keselim. Bunu da kestik. Şunu da sıkıştırmıştık. Burayı da keselim. Evet, motifimizi tamamladık. Şimdi eklemek için tekrar bir sarı renk kullanacağız. Sarıya gideceğiz. Şimdi şu kadarını ekledim ben. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi önce 1, 2, 3 tane ekledim. Sonradan şu alttaki motif ekledim. Şimdi buraya beraber ekleyelim. Bir tane daha şöyle motif. Bakın, sarılar zikzak şeklinde devam edecek. Şimdi sarı böyle ekleyeceğimiz için ipimizi şu kısma sarı hiç yapmıyoruz. İpimizi buradan geçirmemiz gerekiyor. Buradan geçirirken bir yandan da şuradaki sarıya birleştirme yapacağız. Evet, yine bir tane zincir çekelim. Sıkıştırdım. Hemen şu köşedeki ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim.
Bir, iki tane zincir çektim. Böyle devam edeceğiz. Şu bordo ördüğümüz yere sarı yapmıyoruz. Böyle geliyoruz. Diğer köşeye kadar sarı devam edeceğiz. Şimdi iki zincir çektim ve hemen şuraya, burası da bir köşe biliyorsunuz. İkişer tane üçerli trabzan var. Evet. İki zincir çektim. Hemen buraya alıyorum bu şekilde. Boşluğun içine giriyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi iki zincir çekmiştim. 3, 4, 2 zincir daha çektim. Bu tarafa doğru devam ediyoruz. Şimdi tığın başını doladım. Buradaki boşluğun içine giriyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi normalde hep aralarda 2 çekmiştik. Yine 2 olacak ama ekleyeceğimiz için önce bir zincir çekiyorum. Tekrar şöyle göstereyim. Şimdi bu şekilde gireceği için karşısına gelen boşluğa birleştireceğiz. Trabzanların üzerinden ekleme yok. Sadece boşluklardan ekliyoruz. Şimdi bir zincir çektik. Ekleyeceğimiz motifteki sıramız burada. Boşluğumuz, şu köşeyi ekledik zaten. Boşluğun içine giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekip tığın başını dolayıp ördüğümüz motife geliyorum. Sonra burada alttaki bir sonraki boşluğun içine giriyoruz. 1, 2, yine 3 trabzan, bir zincir, geldik, tekrar birleştiriyoruz. Bir zincir, tığın başını doladık. Şimdi şurada bakın, şu renge geçişte tek bir tane üçlü trabzan yapmıştık. Şu arada boşluğumuz görünmüyor. Yani şuradaki gibi bir boşluğumuz yok. Ama aynı şuradaki boşluğun içine, köşenin içine batacağız. Şuraya yine 3 tane trabzan yapacağız. Orada iki zincirli boşluk varmış gibi düşünüyoruz. Evet, 2, 3. Şu iki renkle de köşe oluşturmuş gibi olduk. Şimdi tekrar bir zincir dönüyorum. Arkadaki motife, sıradaki boşluğun içine giriyoruz. Birleştirdik. Tekrar bir zincir, yine döndük. Şimdi bir sonraki boşluğa 1, 2, 3 trabzan. Bir zincir, bakın şu köşeye geliyoruz şimdi. Sıradaki boşluğumuz, içine girdik, birleştirdik. Tekrar bir zincir çektik. Şimdi köşeye geldik. Tığın başını doladık. Köşenin içine giriyoruz. Köşe dediğim iki tane üçerli trabzan yaptığım yer. Bir, önce 3 tane trabzan yapalım. 2, 3. Bir, iki zincir çekiyorum. Bunu da, burası dönmüş. Evet, şöyle dönmesin. Tam şu iki motifi eklediğim yere, aynı yere batarak birleştireceğim. Şöyle tutalım. İkisini birleştirdiğim yerin arasına tığımı sokuyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve tekrar iki zincir daha çekiyorum. Döndüm. Tekrar şimdi bu köşede aynı yerin içine batıyoruz. 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Köşe olduğu için 2 tane yaptık. Şimdi yine 2 zincir, yani bir zincir ekliyoruz çünkü eklemeye devam ediyoruz. Bu tarafı ekledik. Şimdi diğer tarafı ekleyeceğiz. Yine aynı şekilde sadece boşluklardan trabzanı yaptık. 3 tane, bir tane zincir çektim. Sıradaki boşluğumuz şu köşemiz. Sıradaki boşluğun içine giriyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar döndük. Şimdi her boşluğa yine 3 tane
bir trabzan yapıyoruz. 2 3 bir zincir dönüyorum. Şimdi ekleyeceğimiz motifte sıradaki boşluğa girdik. Tekrar bir zincir çektik. Ördüğümüz motife döndük. Şimdi az önceki yer gibi yine şurada köşede boşluğumuz görünmüyor. Aslında şöyle orada bir boşluğumuz var. Aynı köşenin içine batıyoruz. 3 tane tekrar trabzan yapıyoruz. 2 3 bir zincir, tekrar ekleyeceğimiz motife döndük. Boşluğun içine girdik. Sıkıştırdık sık iğneyle, bir zincir, tekrar döndük. Şimdi buradaki boşluklara batıyoruz. Evet, şurayı sık iğneyle inmesek daha güzel olacak sanırım. Şöyle kapanıyor ama orası kalın oldu. Evet, tekli trabzanla bitirip şöyle sık iğneyle ipi aşağıya almıştım, hatırlarsınız, motif örerken. Orada tek trabzan yapıp ipi kesip bir şekilde ipi gizlememiz lazım. Şöyle olduğu zaman burada bir potluk oluşuyor gibi. Çok da göze batmıyor aslında ama yine de örerken buna kendiniz de karar verebilirsiniz. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar bir sonraki boşluğa girdik. Birleştirdim. Bir zincir. Buradaki boşluğa batıyoruz şimdi. Bir. Evet, trabzanları aslında kapatıyor gibi de, henüz karar veremedim nasıl yapacağım şimdi. Evet, 3 trabzan daha yaptık. Tekrar bir zincir. Geliyoruz şimdi, pardon, şimdi köşeye gelmişiz. 2 zincir. Şöyle bir göstereyim nereye geldim, ne yaptım. Evet, bir bu köşeden ekledik. Şimdi bu köşeden şu köşeye ekleyeceğiz şimdi. Onun için 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Geliyoruz şimdi diğer motiflerin eklediğim yere, araya giriyorum, birleştirdim, bir zincir daha çektim, tığın başını doluyorum. Şimdi burayı köşe gibi düşünüp aynı yere batmıyoruz. Burada sadece şurada bordo renkli yaptığımız trabzanın tam tepesine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Şu şekilde, yani motifi tam kare bitiriyoruz. Buraya tekrar bir trabzan yapmıyoruz. Zaten köşeyi bir tanesi sarı bir tanesi bordo oluşturmuş gibi görünecek. Şimdi bir tane zincir çekelim. Ekleme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi şöyle hafif bir ütüyle, nemli ütüyle ütülediğimizde daha güzel duracaktır. Şimdi sarılarımızdan bir zikzak oluşturduk. Şöyle de bakabiliriz. Evet, ilk iki sıramız bu şekilde böyle devam edecek. Şimdi mesela bir de üstte göstereyim nasıl olacak. Üstü de aynı şekilde motife şöyle eklemeyi düşünüyorum ben. Tabii, yaparken buna her şeyine kendiniz karar verebileceğiniz bir motif aslında. Şu şekilde. Tabii şurada bir sıra sarı olacak. Ya da isterseniz bunu şöyle de ekleyebilirsiniz. Ama bu sefer sarı değil de bordo rengi kullanmanız gerekir. Yani şuradan şuraya kadar bordo renk kullanmanız gerekir eğer böyle eklerseniz. Bir sıra bu şekilde, bir sıra sarı. Burada da zaten yine sarılar aynı şekilde aynı hizaya gelmiş olacak.
Evet, bu modelde farklı ipler kullanarak çanta falan gibi modeller, ürünler yapılabilir. Evet, şimdi bir tane daha ekleyelim. Şurayı da göstereyim. Ben tabii şu şekilde eklemeyi düşünüyorum. Şöyle daha benim gözüme hoş geliyor sanki. Bir sarı burada, bir sarı burada olacak. Sonra da burada. Evet, şimdi tekrar sarıyı alalım. Bir tane zincir çekiyorum. Motifi aynı şekilde gösterdiğim şekilde hepsini bitirdikten sonra da ekleme işini yapabilirsiniz. Şimdi şuraya ekleyelim. Şöyle. Onun için ipimi şuradan geçireceğim. Bu tarafa doğru örerek devam edeceğim. Şurada bordonun üzerinden tığımı geçiriyorum. Bir tane zincir çekelim. Evet. İki tane oldu. Şimdi önce şu köşeye ekleyeceğiz. Evet, 2 zincir çektim. Şu köşeye elime alıyorum. Tam köşenin içine giriyoruz. Sık iğne ile birleştirdik. Tekrar 2 zincir daha çekiyorum. Şimdi tığın başını doladım. Hemen bu yana doğru ilk boşluğun içine giriyoruz. 1 2, hem köşeyi oluşturmuş hem de eklemiş olduk. Evet, 3 trabzan, bir zincir, dönüyoruz ekleyeceğimiz motife, sıradaki boşluğa aynı alttaki sırayı eklediğimiz şekliyle yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Şimdi 1 2 3, bir zincir, tekrar döndük boşluğun içine, bir zincir. Şimdi sıradaki boşluk, burası boşluk gibi görünmüyor, az önce de göstermiştim ama buraya batıyoruz. 1 2, ekleme şeklimiz de aynı, sadece siz nasıl yapmak istediğinize karar vererek farklı kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar bir sonraki boşluğa 1 2, bakalım nasıl olacak bu şekilde. 3, bir zincir, tekrar döndük, sıradaki boşluğa girdik, bir zincir. Şimdi köşeye geldim, köşede ikişer tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3, bir iki zincir geliyorum. Şimdi şunu alalım, şu köşeye ekleyeceğiz. Şu üç tane motifin tam birleştiği noktaya bulalım. Tam birleştiği noktanın içine giriyorum, birleştirdim, tekrar 2 zincir, döndüm, aynı köşede olduğum için aynı boşluğun içine tekrar 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3, bir zincir. Şimdi bu taraftan da eklemeye devam ediyoruz tabii ki. Yine bir bakalım isterseniz şöyle. Evet, buraya ekledik. Şimdi bu tarafa doğru ekleme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi bir zincir çektim, sıradaki boşluğa girdik, tekrar bir zincir, dönüyoruz, 1 2 3, bir zincir, döndük, önce ekledik, sonra tekrar bir zincir çektik, döndük, yine dediğim yere geldik, aynı yere buraya batıyoruz,
Boşluk yok gibi görünüyor orada ama aslında var, köşe olduğu için. 2 3 tekrar bir zincir döndük, ekledik, bir zincir çektik, tekrar ördüğümüz motife dönüyoruz ve 3 tane daha trabzan. 1 Evet, şuraları dediğim gibi motifi yaparken sık iğne yaparak aşağı inmeyelim. Çünkü eklerken ki görüntüsünü sevmedim. Evet, bir zincir çektim, tekrar dönüyorum, birleştirdim, bir zincir. Şimdi son boşluğa geldik. 1 2 3 Şimdi karemiz şurada yarım kalıyor gördüğünüz gibi. Normalde 2 zincir çekip şuraya bir trabzan yapıyoruz. Ama burada ekleme işlemimiz var. 2 zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Ekleyeceğimiz motifte tam köşenin içine girdik. Tekrar 2 zincir çektik. Bir çekelim, pardon, burada 2 çekmeyelim, tam kenar olduğu için. Evet, bir zincir çektik, tığın başında oluyorum. Buradaki ilk trabzanın, bordo olan ilk trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan yapıyoruz. Kareyi tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi bir zincir çekiyorum ve keselim bakalım nasıl oldu. Evet, şöyle mi baksak? Evet, bu şekilde. Şimdi bunu da diğer motifimizde aynı yöntemle şuraya ekleyeceğiz. Tabi arada bir sarımız olacak. Sıralar bir sıra böyle yan yana gidiyor. Bir sıra ayrı ayrı gidecek. Bu şekilde zikzak zikzak ekleyerek modelimizi tamamlayabiliriz. Dediğim gibi bunu tamamen kendi zevkinize kalmış. Şu şekilde de ekleyebilirsiniz. Bu arada bir sıra daha bordo olduğunda da gayet güzel durur. Evet, modelimiz bu kadar. Motifi çok kolay ama bunları ekleyip birleştirirken istediğiniz şekli vererek farklı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii hafif şöyle nemli bir ütüyle ütülediğimizde daha düzgün, daha güzel duracak. Tek sıkıntısı arkadaşlar, çok ip kestiğimiz için şu ipleri iyi gizleyip kesmek lazım. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın.